Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel'de rakamları yazı karakterleriyle nasıl yazdırabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben bu çalışmamda tek haneden başlayıp 9 haneli sayıları yazı ile yazdırmaya çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Kontrol edelim. 569 milyon 642 bin 54. 569 milyon 642 bin 54. 94 milyon 232 bin. 94 milyon 232 bin. 7 milyon 190 bin 644. 7 milyon 190 bin 644. 213 bin 81. 213 bin 81. 79 bin 406. 79 bin 406. 4578. 367. 40 ve 7. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum ve ilk olarak şuraya üzerinde çalışma yapacağımız 9 haneli bir rakam yazıyorum. Bunu da 9'dan geriye doğru 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olacak şekilde yazıyorum. Şimdi bu sayıyı yazı olarak yazdırabilmek için soldan sağa doğru üçerli şekilde basamaklarına ayıracağız. Yani ilk olarak 9, 8 ve 7 rakamlar üzerinde çalışacağız. Peki 9, 8 ve 7 rakamları bu sayı içinde hangi basamak değerinde bulunuyor tespit edelim. Bunun için önce şunu bir büyütelim. Buraya geliyorum girişe ve şu şekilde büyümesini sağlıyorum. Daha sonra yine küçültürüm. Hepimiz ilk ve ortaokulda aldığımız eğitimlerle sayıları basamaklarına nasıl ayırabileceğimizi biliyoruz. Şimdi bu sayıyı da sağdan sola doğru basamaklarına ayıralım. Şurası birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, 100 binler, milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar şeklinde devam ediyor. Yani 9, 8 ve 7 rakamları bu sayı içinde konumuna göre milyonlar basamağı içinde bulunuyor. Yani biz ilk önce yazıları milyonlara göre yazdıracağız. Bu çalışmayı yaparken kullanacağımız formüller var. Bunlar eleman, metne çevir, soldan, sağdan ve parça al. Soldan, sağdan ve parça al fonksiyonlarını metinsel fonksiyonlar bir metin değer alma isimli videomda detaylı bir şekilde anlattım. Daha sonra da detaylı anlatacağım eleman ve metne çevir fonksiyonlarından kısaca burada bahsedeyim. Eleman arama fonksiyonlarından biri olup formüle girdiğiniz hücrelerden istediğiniz sıradaki hücre değerini bulmanızı sağlar. Metne çevir ise adından da anlaşılacağı gibi sayıları metne çevirmemizi sağlar. Şimdi sayıları yazdırmaya başlayabiliriz. Öncelikle şunu bir küçülteyim tekrardan. Şuraya 9, 8 ve 7 rakamlarını yazayım. Şunu bir okuyalım. 987 milyon 654 bin 321. Yani biz buraya 987 milyon yazdırmamız gerekiyor. İlk olarak 900'ü yazdıralım. Şuraya 80'i, buraya da 7'yi yazdıralım. Sonra şurada birleştiririz. Shift eşittir. Eleman formülünü kullanacağım burada. Bizden bir dizin istiyor. Dizin yerine biz soldanı kullanacağız. Ve burada da metin istiyor. Metin yerine de metne çevir formülünü kullanacağız. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Şu an metne çevirinin içindeyiz. Yani şuradaki değeri, sayıyı metne çevireceğiz. Metin biçimini soruyor bize. Çift tırnak. 1, 2, 3, 0. Çünkü 3 karakter. Çift tırnak. Parantezi kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Şu an soldanı kapattık. Elemandayız. A artı 1 diyorum. Noktalı virgül. Şimdi değeri yazdıracağız. Değerden kastımız 0'dan 9'a kadar olan rakamların yazı ile yazılmasını sağlayacağız. Önce boş geçiyorum. Bir daha boş geçiyorum. Çift tırnak 2 diyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak 3. Noktalı virgül. Çift tırnak 4. Bu şekilde 9'a kadar devam edeceğiz. Ben hızlı bir şekilde yazmaya devam ediyorum. Baş harflerini büyük yazalım.
Parantezi kapatıyoruz. Enter diyelim. Tamam diyelim. Burada 3'ün önünde çift tırnağı unutmuşuz. Onu koyalım. Enter diyelim. Şimdi bakın. 9'u yazdırdık. Biz bunu değiştirdiğimiz zaman şurayı 8 yapalım. Evet. Tekrar 9 yapalım. Şimdi 9'u yazdırdık. 100'ü yazdıracağız. Yani 900 dedirteceğiz burada. Bunun için şuraya geliyorum ve şuraya birleştir diyorum. Eğer 2 tane tire soldan metne çevir. Yine bunu seçiyorum. Noktalı virgül. Yine deminki gibi çift tırnak 3 0. Parantezleri kapatıyorum. Şu an eğer diyeyim. Eşit 0 ise boş geç. Noktalı virgül. Eğer diyorum. Burada yaptığımız ilk karakteri, soldaki ilk karakteri eğer 0 ise boş geç diyoruz. Yani hiçbir şey yazmasın. V diyorum. Parça al bu sefer. Yine metne çevir. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Şu an parça alayım ve ikinci sıradaki değeri almak istiyorum. Bir tane almak istiyorum. Parantezi kapatıp eşittir 0 ise diyorum yine. Eksi eksi diyorum. Parça al. Metne çevir. Yine burası. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Üçüncü parçadan bir tane al diyorum burada. Ve bu eşit 0 ise parantez V'yi kapattım. Noktalı virgül. Boş geç. Değil ise noktalı virgül 100 yaz. Tırnağı kapat. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Şurayı 6 yapalım. 600. Tekrar 900 yapalım. Şimdi buraya 80'i yazdıracağız. Shift eşittir. Eleman diyorum. Parça al. Metne çevir. Burayı seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. 3 tane 0. Çift tırnak. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. İkinci rakamı ve bir tane al diyorum. Parantezi kapatıyorum. Artı 1. Noktalı virgül 2 tane. Çift tırnak. Boşluk 10 yazıyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak. Boşluk 20. 90'a kadar bu şekilde devam ediyorum. Parantezi kapatıyorum. Birleştir. Eğer şurada 20'ye çift tırnak koymamışız. Bu yüzden çalışmadı. Tekrar devam edeyim şuradan. Eğer metne çevir. Şunu seçiyorum. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül ikincisi bir karakter. Parantezi kapat. Eşit değil ise 1'e, 1 değilse noktalı virgül eleman parça al.
Metne çevir. Yine bunu seç. Çift tırnak 3 tane 0. Noktalı virgül. Üçüncü karaktere bak. Bir tane al. Artı 1 diyorum. 2 tane noktalı virgül. Çift tırnak boşluk 1. 9'a kadar bu şekilde devam ediyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül tekrar eleman diyorum. Yine burada bir sorun var. Sorun şurada 9'a yine çift tırnak koymayı unutmuşuz. Tekrar elemanla devam ediyoruz. Parça al. Metne çevir. Şunu seçiyorum. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezi kapat. Üçüncü karakterin yine birincisi. Parantezi kapat. Artı 1 diyorum. 3 tane noktalı virgül. Çift tırnak boşluk 10. %90'a kadar yine bu şekilde devam ediyorum. Ya da şuradan kopyalayabiliriz de şurasını. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Şunu 60 yapalım. Evet. Tekrar 8 yapalım. Şimdi 987'yi yazdırdık. Milyon kaldı. 987 milyon diyeceğiz. Şuraya da milyonu yazdıralım. Shift eşittir. Eğer bir parantez daha açıyorum. Tire diyorum. Formülün önüne koyduğum bu iki tane tireyi açıklayayım. Bunlar metne çevir fonksiyonunun farklı bir yolu. Yani sayıyı metne çeviriyor. Ancak metne çevir fonksiyonu ile arasındaki fark, bunlar aynı zamanda 4 işlemi yaparken diğer fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Devam edeyim soldan. Metne çevir. Şurayı seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak 3 tane 0. Çift tırnak parantezleri kapatıyorum. Artı parça al. Metne çevir. Yine burayı seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül ikinci sıradan birinciyi al. Parantezi kapatıyorum. Tekrar artı parça al. Metne çevir. Yine burası. Çift tırnak 3 tane 0. Parantezleri kapatıp eşit 0 ise boşluk, değil ise eğer diyorum. Ve bir parantez daha açıyorum. Çift tire parça al. Metne çevir. Şunu seçiyorum. Noktalı virgül. Çift tırnak 3 tane 0. Noktalı virgül. 4 diyorum. Burada yaptığımız işlem 9 basamaklı bu sayının ilk 3 rakamını kontrol etmiştik. Şimdi diğer kalan 6 rakamı kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için devam ediyorum bu işleme.
Noktalı virgül 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Artı parça al. Metne çevir. Tekrar bu. 3 tane 0. Parantezi kapatıyorum. 5 1 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Artı parça al. Metne çevir. Tekrar bu. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Burada parantezleri kapatıyorum. Eşit 0 ise diyorum. Parantez açıyorum. Çift tire parça al. Metne çevir. Şurayı seçiyorum. Yine 3 tane 0. 8 ve 1. Parantezi kapatıp artı. Artık son rakama geldik. Bunun için sağdan diyorum. Metne çevir. Şunu seçiyorum. 3 tane 0. 3 tane parantez koyuyorum. Büyük 0 ise parantezi kapatıyorum. Boş bırakıyorum burayı. Çift tırnak, boşluk, milyon diyorum. Çift tırnak, parantezleri kapatıp enter. Burada bir hata yaptık. Bir bakalım. Evet, burada zaten hatanın ne olduğunu gösteriyor. Burada parçalı formülünü eksik yaptık. Noktalı virgül 3 ve 1 diyecektik. Enter diyelim. Şuraya bir parantez koymamız gerekiyor. Şimdi oldu ama hata verdi yine. Hatanın nedeni şu: biz burada 3 rakamdan oluşan bir sayı yazdık ama bunu 9 rakama çıkartmamız gerekiyor. Yani şurayı aynen yazmamız gerekiyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Şimdi diğer 3 basamaklı sayımızı yazdıralım. Yani şurada 654'ü. Burada 987 milyon 654 bin. 654 bin olarak yazdıracağız. Bunun için şuraya geliyorum. Şunu yine aşağı kopyalıyorum. Burada işimizi kolaylaştırmak için daha önce yaptıklarımızdan faydalanacağız. Örneğin şundan. Şimdi biz burada 654 bin yazdıracağız. Yani 600. Önce 600 yazdıracağız. Yapmamız gereken tek şey şu soldanı parça al formülüne döndüreceğiz. Şuraya da 4 1 diyeceğiz. Aynı şekilde şuraya da 4 ve 1. Buradaki 4 ve 1 dördüncü sıradan bir tane al anlamına geliyor. Şu 2'yi 5 yapacağız. Şunu da 6 yapacağız. Yani bu şu anlama geliyor. Şuradan soldan sağa 1, 1, 2, 3, şu dördüncü, 5. ve 6. Enter dediğimde 600 olarak geldi. Şimdi ben bunu 300 yapayım. Tamam. Tekrar geri alalım. Şimdi buradaki 54'ü yazdıralım. Bunun için şuraya geliyorum. Ctrl D, bunu aşağı çektiriyorum. Burada yapacağımız tek şey 2'lerin yerine 5 yazmak. 3'lerin yerine 6 yazmak. Şöyle. Enter. Şunu 44 yapalım. Tamam. Geri alalım. Şimdi 654. Sadece 1000 kaldı. Şuraya da 1000 yazdıracağız. Ctrl D ile bunu aşağı çektiriyorum. Şuraya geliyorum. Parça al diyorum. Şurayı 4 1 diyorum. Şuraya 5. Şuraya da 6. Şuraya geliyorum. V yerine ya da yazıyorum. Ya da formülünü kullanacağım burada. Şuraya 7. Şuraya 8. Şuraya 9. Bir tanesi fazla.
Şunu sileceğim. Şu fazlalığı. Şuraya yine 7 yazıyorum. Şu fazlalığı da siliyorum. Şuraya geliyorum. Eşit değil 0 diyorum. Şuraya 1000 yazıyorum. Şunu kopyalıyorum. Ve şu boşluğa da bunu yazıyorum. Enter. Şurada şunu sileceğiz. Enter. Şimdi şuradaki son 3 basamağı yazdıralım. Bunun için şunu Ctrl D ile şuraya alıyorum. Yani 321'i yazdıracağız. 300'den başlayalım. Şuna geliyorum. Şunu 7 yapıyorum. Şurayı da 7 yapıyorum. Şunu 8. Şunu 9. Şurayı da kopyalayıp şunu yerine yapıştırıyorum. Enter. Şuraya çift tırnak işaretini koyalım. Deneyelim. 200 yapalım. Tamam. Şimdi 21, 321 yazdıracağız. Şuraya Ctrl D. Şuraya geliyorum. 5 yerine 8. Şuraya 9. Şuraya yine 8 diyorum. Enter. Evet, şimdi hepsini şurada birleştirebiliriz. Şöyle yapalım. Şu birleştir, şu birleştir, şu birleştir, bu şunu birleştirelim. Şuraya rastgele arada birden 999 milyon 999 bin 999 diyelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Şunları da şöyle yapalım. Şurası eşittir diyelim. Evet, formüller şimdi hesapla. ...192.086.075. 192.086.075. Şimdi sayfa 1'deki formüllere bir bakalım. Bu şekilde size kullanabilirsiniz rastgele arada formülünü. Basamak sayısını arttırarak. Bu da formülümüz. Tek satırda. Sayıları yazı ile yazdırma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.